Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün eksiklik hissettiğim bir konu için video çekme kararı aldım. Genelde yabancı kaynaklı kanallarda oluyor bu videolar ve gerçekten buna ben de dahil olmak üzere bu videoları anlamıyoruz. Bugün bu eksikliği inşallah gidereceğimizi düşünüyorum. Şimdi o kadar yanlış yaptığımız konu var ki oyunda bunların hepsini tek videoda anlatmam mümkün değil. Ben de bunları konu konu ele almayı düşündüm. Bu videoda da kahramanlar üzerine konuşmayı düşünüyorum. Yani bu videomuz tamamen kahramanlar hakkında olacak. Lafı fazla uzatmadan konuya geçelim. Şu anda oyunun arayüzündeyiz. Kahramanlar sekmesine girdik. Şimdi oyunda ilk yükleme paketinden gelen Kay var. Yani oyunun en iyi kahramanlarından bir tanesi. 40 TL'ye bunu temin edebilirsiniz yıldızsız bir şekilde. Evet, öncelikle 3 çeşit kahramanımız var. Okçu, savaşçı ve binici olmak üzere 3'e ayrılıyor. Okçunun savaşçıya bir üstünlüğü var oyunda. Savaşçının da aynı şekilde biniciye bir üstünlüğü var. Ve aynı şekilde çark dönüyor. Binicinin de okçuya karşı bir üstünlüğü var. Evet, burada yanlış yapmalarımızdan kaynaklanan şeyler var. Onları şimdi sizlere değineceğim. Mesela şimdi benim burada bu olmasaydı mesela hani bunun yıldızlarını yükseltmişim ben şimdi. Bir oluşum yapıyoruz burada. Savaş diyelim. Hepsini bunların alalım. Bakın burası %0 oldu. Bunu koydum, bunu koydum, bunu koydum, bunu koydum, bunu koydum. Gördüğünüz gibi burada kamp bonusları var. Aynı kamptan 3 kahramanı koyarsanız eğer gruba, kahramanın saldırısı ve savunma özellikleri %115 artar diyor. Eğer 4 tane savaşçı, okçu ya da binici grubundan kahraman koyarsanız %125 artar. Aynı gruptan 5 tane de olursa %135 artar. Mesela şimdi ben çoğu arkadaşta görüyorum. Burada ne oynamak istediğini bilmiyor. Tamamen gelen kartlara göre basmış. Atıyorum mesela koymuş aynı bu şekilde. Hiçbir bonusu almadan hani en güçlü kahraman bunlar diye hızlı dağılıma basınca en güçlü kahraman bunlar diye burada bonus olmadan oynamaya çalışıyor. Evet, üst taraftaki SG'niz artabilir. Ama vuruşlar azalacak bu sefer arkadaşlar. Sizin en güçlü kahramanınız mesela Kay. Burada en fazla hasarı verecek kahramanımız Kay olduğu için mesela buradaki bonusları kullanmamız lazım. Ön sıraya iki tane savunma ağırlıklı kahraman koymamız lazım. Yani kahramanlar da kendi aralarında savunmacı, saldırı ve her ikisini de yapan yani hybrid olan kahramanlar da var. Bu konuyu anladığımızı düşünüyorum. Yani oluşumları olabildiğince elimizdeki imkanlara göre bakın mesela ben şimdi bu savaşçıyı koysam buradan bayağı bir değer düşecek. Yani öyle söyleyeyim ben 3 tane şu andaki gidişatıma göre böyle yapıyorum. Mesela diğer takımımı göstereyim. Mesela diğer takımımda oluşumum tamamen savaşçı üzerine. Buradan bir ödüllerimizi de alalım. Onlara da geleceğiz birazdan. Bu ödüller neden geliyor? Oluşum diyelim. Bakın burada 4 tane kahramanın bonusunu alıyorum. Karşı saldırı sırasında birlik hasarı %126 artar. Yani bunu çıkartıp yerine koyabileceğim kahraman bu oluyor. Yani
benim için daha iyi. Kıyafetlerini falan giydirirsem bu daha iyi oluyor. Ama ben böyle kullanmak istemiyorum. Şu anlık böyle olsun. Evet, şimdi gelelim kahramanların içeriklerine. Burada kahramanların, hatta şöyle hepsini çıkartalım. Sıfırdan bir kayımız olsun. 3 yıldıza bir tık kalmış. Silah, kask, çelik yelek, ayakkabı. Silah gördüğümüz gibi giyelim. Üzerine geldiğimizde atak ve saldırı artışı birlik hasarı veriyor. Aynı şekilde kask giydiğimizde, çelik yelek giydiğimizde savunmayı arttırıyor. Arkadaşlar, bunları tekrardan hızlı giyin hızlı çıkart dediğimizde Kay bizim saldırı gücü bir kahramanımız. Biz bunun elimize gelen ilk saldırı kıyafetlerini giydirip bunları şey yapmamız lazım. Özen göstermemiz lazım. Çünkü yani bu Kayı biz saldırı olduğu için arkaya koyacağımız zaman öndeki kahramanlara çelik yelek ve ayakkabıyı giydirirsek onların mesela savunmayı çekme özelliğinden dolayı daha çok hasar alacaklar. Yani daha az hasar alıp daha çok dayanacaklar, öyle söyleyeyim size. Arkadaki sırada bu sefer saldırı gücünü kullanarak daha çok hasar verecek. Yani düşmanı yenmeye çalışacağız. Mesela bunu hızlı giydirelim. Başka bir savunma karakteri göster. Mesela bunun saldırı gücü düşük. Yani ön sırada duracak. Tamamıyla savunma kahramanı. Tekrardan bunu da giydirelim. Bir de Hybrid bulabilirsem eğer. Evet. Fat. Görüyorsunuz. Hem saldırı gücü aynı hem savunma gücü aynı. Bunlara biz Hybrid karakterler diyoruz. Yani her iki işi de yapmaya çalışıyorlar. Yani iki işten de azar azar yapmaya çalışıyorlar. Yani takımın içinde olması gerekir mi diye düşünürseniz şimdi elbiselerini giydirmiş şekli 4000'e 4000 diyelim. Hatta çıkartalım. Elbiselerini giydirmemiş olması 3900 3900. Şey yapalım. Yani genelde hybrid karakterleri ben tercih etmiyorum. Arka sıraya saldırı koyuyorum. Ön tarafa da full savunma koyuyorum. Onun için hybrid karakterleri genelde ikinci oluşumda, üçüncü oluşumda kullanmaya çalışıyorum ki bunları genelde tam ortaya koyun. Eğer kullanmak istiyorsanız yani tam şu kayın olduğu yere koyun. Savunmadan sonra bir hybrid karakterinizle saldırsınlar. Evet. Gelelim kahramanın becerilerine. Evet, 4 tane becerimiz var. Burada kahramanın şuradaki yıldızlarını buradan yıldız yükselt diyerek yükselttiğimiz zaman mesela 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 5 tane yıldızımız var. Birinci seçeneğin 5 yıldız olduğunda burada ekstra 1200 hasar yükseltir ibaresi aktif oluyor. Ama biz bunun levelini arttırdığımız zaman buradaki özellikler hiç değişmiyor. Ama burada kılıcı kullanarak güçlü bir kılıç fırtınası yaratın ve düşmanlara %1332 saldırı hasarı verin dediği tarafı burada şöyle göstereyim. Yükselt deyince turuncu kitaplarla yükseltebiliyoruz. Ve bu da maksimum şöyle göstereyim. 30'a kadar çıkıyor 5 yıldız yapınca. Yani bayağı bir kitap gerekiyor, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi burada savaşçı
olduğunu belirtiyor. Yanında bir de bu kahramanın size ne işlerde yaradığını da gösteriyor. Bu kahraman macerada çok başarılı oluyor mesela. Yani hemen göstereyim. Yani burada bu kahraman keşif yaparken buralarda gerçekten canavarları kesmede çok iyi. Çok alan vuruyor. Çok gelen canavarları çok alan vurduğu için çabuk temizleme olasılığını şey yapıyor. Evet, gelelim. Mesela bu kahraman savaşta çok başarılı diyor. Bu kahraman savaşta çok başarılı olmasının sebebi morların hemen hemen en iyi karakteri diyebilirim buna. Scarlet'e. Evet, geçelim. Eddie de aynı şekilde. Bu kahraman canavarlarla savaşlaşma ustadır. Evet, şimdi gelelim sebebine. Bunun burada bir şey var. Canavarlarla savaşırken verilen hasar %1 diyor. Dayanıklılık tüketimi %10 azaltır. Bu gittikçe artıyor. Yürüyüş hızı %10. Bunu 5 yıldız yaptığımız ise dayanıklılık tüketimi %20 azalır ve yürüyüşte %20 artar. Gerçekten bunlar yani güzel şeyler arkadaşlar. Ya bunları da değerlendireceğiz. Bu oyuna para yatıranlar var, para yatıramayanlar var. Bunlar para yatırılmadan kazanılabilecek karakterler. Tabi keyfinizde kalmış şekilde sarı karakterlere de para yatırarak da tabi onlarla oyun oynaması daha kolay ve daha keyifli. Öyle söyleyeyim. Evet, geçelim. Bu kahraman savaşta çok başarılı. Evet, bu kahraman inşaatta çok başarılı. Hemen geliyoruz buraya. Ne yapıyormuş? İnşaat hızını %0,3 arttırıyormuş. Bunun bir gelişmiş versiyonu var sarı kahramanlarda. Megan. Direkt inşa hızı %5. Eğer 5 yıldız yaparsanız da inşa hızı %130 olarak %30 olarak artıyor. Yani bence çok iyi ama şu anda 5 yıldız yapacak bir gücüm olmadığı için yapamadım, öyle söyleyeyim. Yani oyunun başında gelen bir karakter. Yani daha oyun açılılı bugün 6. gün olması lazım. Şöyle etkinliklerden, etkinlik takviminden bakalım. Aynen. Şans hazinesinden Megan geliyor. Ne zaman geliyor? Şu yarın geliyormuş mesela. İlk hafta alıp bunu 5 yıldız yapabiliyorsanız yaparsınız. Çünkü oyun en başlarda 20-21 kale seviyelerine falan gelirsiniz. Ve geriye kalan bir 30'a kadar dayanan bir süreç var. İkinci sezonda 30'un üstüne çıkıyorsunuz. Kule 1 oluyor. Ondan sonra 2 ve 3. Gerçekten buralarda yani 20 günlere 30 günlere çıkan kale yükseltmeleri oluyor. Bunlara sonraki videolarda falan değineceğiz. Evet, toplama için mavi karakterlerimiz var. Bakın burada kaynak elde etme ustasıdır diyor. Geliyoruz buraya. Demir toplama hızı %15 arttı. Hemen geliyoruz buraya. Bu da aynı. Mesela kaynak üretimi %10. Yani bunları ben yükseltmemeye gayret gösteriyorum. Yara iyileştirmede çok iyi diyor. Tedavi hızı %15'e kadar çıkıyor. Bu da çok faydalı. Gerçekten ilerleyen zamanlarda gerçekten çok fight'lar dönüyor. Yani bunu da 5 yaparsanız bu tedavi hızında bayağı fayda görürsünüz. Burada ahşap toplama hızı, odun toplama hızı. Yani burayı arttırınca şu ahşap toplama hızı da artıyor. Yani kitaplarınızı ona göre sağlıklı bir şekilde kullanmaya gayret gösterin arkadaşlar. Şimdi yan tarafta tekrardan göstereceğim bunu. Mesela ben bunda burayı 25 yapmışım. Çünkü savunma teknikleri uzmanlığıyla geliştirir. Savaşçıların savunma gücünü %129 yapar diyor. Ama mesela Kaya gelelim. Kaya'nkini ben %5'te bıraktım. Ya zaten burası fulleniyor. Keşif aşamalarında AFK sırasında yiyecek arz. Tamam, yiyecek lazım ama ben şimdi buraya bu kitapları harcamak istemedim.
Burası da pasif. Yani hiçbir işe yaramıyor. Sadece 4 seviye yapınca açılıyor bütün karakterlerde. Yani bayağı da iyi yani. Hemen hemen bütün karakterleri 4 seviye yapmaya çalışın. Mesela şimdi ben bunu 5 seviye yaptığımda savaşçıların savaş hasarı %25 artacak. Bir de üstüne üstün burayı da 30'a çekmeyi düşünüyorum. Savaşçıların HP'sini arttıracak. Artık kitap yeri açılınca ona bakacağız. Mesela gelelim Evans. O biraz önce videonun başında hediye almıştım. O tamamen bu karakterle alakalı. Burada bize günlük ücretsiz dişli veriyor. Hareket hızı veriyor. Modifiye araç beceri hasarı %500 artıyor. Bu da çok iyi ama dediğim gibi yapacak yani o kadar çok şey var ki hepsini bir anda yükseltemiyorsunuz. Deli paralar. Yani en azından bizim için. Yabancılar için belki sorun olmayabilir ama. Katerin ve Rex. Evet, oyunun başında VIP paketiyle geliyor bu. Eğer gücünüz varsa alın. Gücünüz yoksa alın, bir yıldızda bırakın yani öyle söyleyeyim. Çünkü sadece buradan göstereyim size. Evet, paketleri. Evet, Katerin ve Rex'ten devam edelim. Burayı da 5'te bırakmışım. Günlük ücretsiz 5 radar ödülü yiyecek. Yani işime yaramıyor. Buradan 4 yıldız yaptım. 10 tane de radar görevi veriyor ekstradan. Caroline. Evet. Buna 3 yıldız yaptım. Araştırma hızını %15 arttırıyor. Zaten burada da görebilirsiniz. Araştırmalarda çok başarılı diye. Kaynak tüketimini azaltıyor %12. Evet, Kairos. Bu da hybrid bir kahraman. Ama bunların da mesela savaşta çok başarılı. Yani diğer binicilere verdiği özelliklerle işte bunu eşlersen diğer binicilere çok özellik verdiği için kullanılabiliyor. Yani takımı tamamlamada çok iyiler öyle söyleyeyim. Evet. Bu kahraman ittifak düellosunda çok iyi diyor. İttifak düellosu da şöyle göstereyim. İttifak düello burada günlük görevler geliyor. Bir hassas parça harcanarak bina yükseltildi falan filan. Bunları yaparsanız oradaki puanları yüzdelik olarak arttırıyor. Bu da savunma karakteri. Bunu da 15'e getirmişim. Eğitimde kaynak tüketimini %12 azaltıyor. Eksi. Vegan dediğim gibi inşaat da çok başarılı. Okçu Birliği'nin defansı. Savunma dayan ön tarafa koyulması gereken bir karakter. Eğer okçu birlikleri oynamak istiyorsanız. Bu kahraman savaşta çok başarılı. Mesela bu da Hybrid bir karakter. Okçuların Hybrid'ü. Dediğim gibi ama bunlar savaşta gerçekten çok başarılı. Yani tamamen Fuat gibi mesela kahramanın kendi kahramanın saldırısını değil de bütün takımın saldırısını arttırdığı için takımlarda kullanılıyor. Evet. Mesela şimdi mor karakterlerde de mesela araştırma şeyleri var. Bunlara da çok önem gösterin arkadaşlar. Mesela bunu 5 yıldız yaparsam araştırma hız arttırma %15 oluyor. Yani sarıyı ben fullleyemeyeceğim için mora daha çok şey yapıyorum yani yükleniyorum. Hem mor kitabı bulmak biraz daha kolay oluyor benim için.
Yani bunları basmak daha mantıklı. Yani böyle kahramanlar da var. Bunlara daha çok şey yapmıyorum ben. Kitap harcamamaya çalışıyorum. Zaten kitap sıfırlama olayı var ama %80 kitabını geri veriyor. Yani %100'ünü geri vermiyor. Ya ama yani tamamıyla kaybetmiş sayılmazsınız, öyle söyleyeyim. Mesela Barnet var. Birlik eğitim hızı %15. Yani bunlar ciddi rakamlar arkadaşlar. Bunu 30 yapmışım. Bu dediğim gibi savaşırken verilen hasar. Bunu da 5 yıldız yapmışız. Evet. Amacımız bunu da 5 yıldız yapmak. Tedavisi %15. Bir de burayı da arttırmamız lazım. Savaşta çok başarılı. Ben genelde savaşlarda mor karakterleri kullanmadığım için şey yapmıyorum. Böyle savaş, yani bunları tamamen meslek ağırlıklı kullanıyorum. Savaşta çok başarılı. Yani hemen hemen gene bir savunma ağırlıklı Margaret. Ahşap toplama hızı. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Çünkü ittifak düellosunda her ne kadar kaynağa ihtiyacınız olmasa da burada size altın topla, odun topla, elektrik topla diye görevler veriyor. Yani 20 milyon toplayınca bu puanlarla buradaki kutuların hepsini rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yani bu kutuların içinde de bilgelik madalyaları geliyor. Bunları da ilerleyen videolarda göstereceğim. Şimdi buna pek fazla değinmek istemiyorum çünkü videomuz bayağı uzun oldu. Evet. Yani asıl amacımız arkadaşlar oluşumumuzu güzel ayarlamak. Oyunun başında ve buna karar vermemiz lazım. Yani okçunun savaşçıya, savaşçının biniciye, binicinin de okçuya bir üstünlüğü var. Ama yani bu fark, mesela atıyorum arenada şöyle göstereyim. Meydan okuma dediğimizde benim gücüm mesela burada 63,7 mesela birinci arabamın. Eğer bu 66 nokta şey değil de şundan göstereyim. 61,2 okçu birliğini kullansaydı eğer, yani bir iki kahramanı da okçu birliğinden olsaydı benim bunu kesmem imkansız gibi bir şeydi. Şimdi keşke denk gelseydi size gösterseydim de. Yani gücüm 63 olmasına rağmen 61 adama yenilirim. Ama gücü 58 olur. Okçu birliği olur. Ya gene de bir şey olmaz. Zaten ben bunu üstünlük sağlıyorum. Evet, bu konunun da böyle anlaşıldığını düşünüyorum. Yani oyunun ilk haftasında arkadaşlar Çorak Arazi diye bir etkinlik var. Yani daha 6. günde geliyor bu. Ve oyun size kalıcı bir araba görünümü veriyor. Yani diğer bütün araba görünümlerinin hepsi 1000 meşale karşılığında, yani şu meşaleden 1000 tane toplarsanız öyle alabiliyorsunuz etkinliklerde ve ayda bir geliyor. Yani oyunun başında hızlı ilerlemek için bütün her şeyinizi basmak yerine 5 gün bekleyip sistemli bir şekilde giderek buradaki görevleri, yani hızlandırmalarınızı vesaire birinci güne saklayıp birinci günde basıp ikinci gün kahraman level yükseltmelerinizi falan yapıp altın toplama şeylerinizi yapıp yani buradan sıralamaya girmeniz mümkün bence. Çünkü ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu kale görünümünü tamamen birikim yaparak aldım arkadaşlar ve hala birikim yapıyorum. Bakın elimde şeyler var. Yani ben bunları hiç basmıyorum. Kaynaklarım mevcut. Elmasım mevcut. Hızlandırmalarım mevcut. Ama ben bunları dediğim gibi fazla para yatırmadığım için, yani tamamen böyle bir yola başvurdum. Kendim sadece ayda bir olan etkinliklere giriyorum. Bakın arkadaşlar, ödüller gerçekten hani
Günün birincisi olursanız 15 tane turuncu kahraman parçası. Yani oyunda şöyle söyleyeyim. 10 tane kahraman parçasını 200 lira para veriyorsunuz. 10 tanesini. Ve yani bir hafta sonunda 200 tanesini düşünün. Yani kaç paraları tekabül ediyor hesaplayın. 100 tanesi 2000, 200 tanesi 4000 TL. Ya gerçekten birinci olma şansınız var arkadaşlar. Yani bunları değerlendirin. Ben mesela etkinliklerde birinci oldum. O zamanlar buradaki verdiği kadar az vermiyordu. 300 veriyordu. 300-302 defa birinci oldum ve o ödülleri aldım ve birikimlerimi de bu şekilde yaptım. Kahramanlarımı bu şekilde geliştirdim. Tabii para yatırdığım yerler de oldu. Onları saymıyorum. Ama dediğim gibi genelde birikim yaparak bazı etkinliklerde yükselmeyi daha çok seviyorum diyeyim artık. Ama evet, burası Türkiye olduğu için biraz sabırsızlık. Ben ilk günden herkesi geleyim geçeyim mevzusuna girerseniz cebinizde çok para olması lazım arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar kahramanlar konusunda. İnşallah faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.